Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yepyeni bir videodan hepinize merhaba. Bugün neredeyiz Berna? Bugün Almanya'nın Ulm şehrindeyiz. Ulm şehri Almanya'nın büyük şehirlerinden bir tanesi. Şu an tam bulunduğumuz noktada Albert Einstein'ın doğduğu yer. Burada doğuyor. Evleri buradaymış yani. Şu an burası tabii ki de bir meydan. Ünlü bir meydan. Eskiden burada evi varmış. Burayı da taşla sembol olarak Evet. göstermişler. Evet. Aslında Einstein'ın evinin burada olduğunun konumu olarak taşla bilgisini vermişler. Evet. Einstein 1879 yılında doğmuş. Burada da belirtmiş zaten. 1 yaşındayken Münih'e taşınıyorlar. Burada onu sembol olarak böyle bir taş şeklinde anlatmışlar. Ulm şehri 9. yüzyılda kurulmuş. Hem tarihe hem de modernlik karıştığı bir şehir. 2. Dünya Savaşı'nda çok fazla yıkım olmuş ama yeniden restore etmişler. Yeni Ulm ve eski Ulm olarak ikiye ayrılıyor. Hem çok modern hem de çok eski ve tarihi evler göreceğiz hep birlikte. Bakalım videoda görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Şu an Ulm merkeze giriş yapıyoruz. Evet. Trafikteyiz ama tabii ki de buranın trafiği bize yani hiç geliyor. Poz. Poz geliyor, evet. Çünkü trafik hep akıyor yani. Hiç duran bir trafik görmedim. Şu an otoparka giriş yapıyoruz Evet, şu an yolun otopark. ortasından. Burada sıkıntı şu, otopark yani bulmadan aracınızı hiçbir yere park edemezsiniz. Bir de park etme sorunu da çok var değil mi Hüseyin? Evet, yol üstünde de tabii bazı yerlerde var da gene otopark Park yerleri yani var ama büyük sıkıntı burada. o yüzden otoparklara girip işte Evet. belli yerlere yürüyorsunuz. Şimdi buradan fiş alacağız. Ondan sonra devam ki. Ne oldu ki ya? Evet, kartımızı aldık. Bir de şöyle bir şey var. Bu araçlarda var mı burada Hüseyin? Ne o hayatım? Açık alana bir yere aracını park ettiğin zaman dakika ya da saat kuruyorsun. Aha. Aracın içine koyuyorsun. Burada yok. Burada yok. O Bir tane şeyde küçük, var. daha küçük bir Şu şehirlerde bak, dışarıda. malzeme de şu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu dışarıda saatlik otoparklar var. Oraya park ederken kaçta park ettiğinizi buraya koyuyorsunuz. Ona göre ücretlendirme yapıyorlar size. Evet. Polis kontrolünde ama bu. Şey değil, belediye kontrolünde bir şey değil yani. Öyle belediyeler, bizim belediyeler gibi değil. Bir park alanını belli bir saatin üzerinde işgal ediyorsan o zaman para kesiliyor. Yani rastgele kalkıp koydun otopark burası diye değil. Yani 3 saat zannediyorum sınırı var. 3 saat sonra eğer 3 saat içinde arabanı oradan almazsan bir ücret kesiliyor 3 saat sonrasında. O da o bölgeyi işgal etmemen adına kesilen bir para bu. Yani ben gördüğüm sistemlerin birçoğu çok mantıklı yani hakkaniyetli sistemler. Şu an Ulm merkezdeyiz. Evet arkadaşlar, Ulm binalarla dolu. Almanya'da ben çok alışık olmadığım tarzda binalar. Çünkü genelde 80-100 yıllık evler var. Evet, tam karşısı dünyanın en büyük kulesine sahip olan kiliseymiş. Biz de şu an merak ediyoruz ve yürüyoruz oraya doğru. Burası tarihi bir nokta olduğu için çok kalabalık. Evet. Teyze hem arıyor hem satıyor. Bu abi de Peru'dan gelmiş, burada sanatını icra ediyor. Perulu olduğu hem kendisinden hem de kıyafetinden, müzik aletinden belli. Evet, asıl Almanya'da burası. Şu binalar standart Almanya binaları. Burada da saat çalıyor arkadaşlar. Şöyle parmağımla göstereyim. Evet arkadaşlar, şu an Ulm'deki dünyanın gotik mimariyle yapılmış en yüksek kulesine sahip kilisenin önündeyiz. Çok görkemli ve şaşalı diyebiliriz. Şaşalı Berna'nın standart laflarından. Aynen. Biz şu an çok etkilendik. Oymalarıyla, sanatıyla çok güzel görünüyor ve birçok savaş geçirmesine rağmen yıpranmamış, hala ayakta kalmış durumda.
Eğer bu kulenin üstüne çıkmak istiyorsanız 768 merdiven çıkmanız gerektiği söyleniyor. Biz şu an çocuklarla buraya çıkamayız. Belki Hüseyin kendisi çıkmak isterse size çekim yapabilir. Evet. Şimdi hep birlikte daha yakından görüp gezelim diyorum ben. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Evet, şu an katedralin içine doğru yürüyoruz. Şu an bir kısmında tadilat var ama bu oymalar falan çok muhteşem görünüyor. Tabii ki de çok farklı anlamları vardır ama biz bilmiyoruz. Her noktasında oymalar var, ince işçilik var diyebiliriz. Şimdi şuradan içeriye doğru bir girelim bakalım içerisi nasılmış. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Evet, kulenin yüksekliği 143 metre diyor. Söylemiştik 768 merdiven. Yarısına kadar 102, diğer yarısı da 392 merdiven. Bu 70 metreye kadar 392 merdiven çıkabiliyoruz. Ondan sonrası yasak. Bu şekilde Lego'dan maketini yapmışlar. Evet, söylemek istediğini söyleyebilirsiniz Zübeyir. Arkadaşlar bu bir maket. Ne? Lego'dan yapılmış maket. Evet, Lego Zübeyir'in şu an çok fazla ilgi alanına giriyor. Lego ile yapılan her şey dikkatini çekiyor. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Lokman mumları söndürmeye çalışıyor. Onlar dilek diliyor. Mum eriyene kadar dileği kabul olmasını istiyor. O yüzden söndürmüyoruz. Bir mum yakalım. Hüseyin, insanların dileklerinin kabul olması için mi bu kadar çaban? Ben Lokman'ın yaptığı bir hatayı düzeltiyorum şu an. Lokman doğum günü pastası zannedip üfürdü hepsini. Evet, nasıl bir atmosferi var sence buranın? Ben camlarını çok beğendim, pencerede Evet, değil kullanılan mi? boyamaları. Desenler Çünkü vesaireler. güneş vurduğu zaman o ışık içeriye çok güzel yansıma yapabilir. Gel bak şurada hutbeyi gösterelim ya. Hutbe mi deniyor? Ne deniyor buraya? Mimarisine bakar mısın? O sivri sivri böyle hani. Evet. Gotik mimari deniyor işte buna. Evet. Çok fazla oymanın olduğu mimari. Yani çok acayip. İlginç bir havası var. Şu anda da inşaat halinde zaten de biraz bir salon daha var burada. Salon içinde salon. Şimdi burada çok Dumbledore'un salonu diyor Zübeyir buraya. Bu gördüğünüz oymalar arkadaşlar. Bizim kamera maalesef kötü çekiyor şu an. Karanlık olduğu için burası. Ama müthiş bir sanat var burada arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim size. Yani sanat üstü sanat, mimari üstü mimari. Yani görsel olarak ciddi bir atmosfere sahip. Gerçekten de kendinizi Harry Potter'da, Hogwarts'ta gibi hissedebilirsiniz. Burası arkadaşlar yeni aldığımız bir bilgiye göre koro odası olarak geçiyormuş. Kendi kutsal şarkılarını buralara oturup söylüyorlar. Gotik sanatıyla yapılan bir kilise olduğu için her yerde oyma, el işçiliği çok fazla kullanılmış. Her detayı düşünmüşler yani yaparken. Çok fazla oymalar var. Evet. Burada arkadaşlar bölüm bölüm bu bölge. Şöyle şurasını gösterebilirim size. Ondan sonra bu tarafa doğru gittiğinizde burası ayrı bir bölüm olarak. Yani ne işe yarıyor bilmiyoruz açıkçası. Eğer yolunuz bir gün Almanya'da Ulm'e düşerse muhakkak bu katedrale de uğramanızı tavsiye ederim. Şuradaki işçiliği görürseniz müthiş bir şey yani. Şurada oyma yani şu kolonlardan bile nemalanmış bir sanat var ortada yani. Is this really happening? I can't be too sure. One day I'll be yours again. One day I'll be Arkadaşlar yukarısı tadilattan dolayı kapanmış merdivenler. O sebeple çıkamadık. Çıkamadık. Açık olduğu zaman gelip bakıp çıkabilirsiniz. Bu devenin açıklamasını bilmiyoruz. Niye buraya Ama burada koymuşlar? yazıyor arkadaşlar espri babında demişler ki deveye yem vermeyin diye buraya bir yazı yazmışlar. İnsanları gülümsetmek için. One day
Evet arkadaşlar, bu otomatik para makinesi. İçerisine 2 sent attığımız zaman makine çalışmaya başlıyor. Daha sonra 5 sent attığımızda da bu tarihi 3 paradan birini bu 5 sente ezerek meydana getiriyor. Artık şansımıza hangisi gelirse onu alıyoruz. Hatıra parası olarak kiliseye, kalıyor evet. ve bunun bedeli 2 euro arkadaşlar. Gün batımıyla kiliseye vuran ışıklar çok güzel görünüyor. Burası hem 9. yüzyıldan kalma eski binalarıyla hem de şu an yapılan modern mimarlarıyla bir arada olan bir şehir. Sokaklarını hep birlikte gezip görelim. Hadi bakalım. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. Ulm'ün yine meşhur tarihi bir binasının önündeyiz. Burası belediye binası olarak kullanılıyor. O resimler, o yapı hiç bozulmamış. Hala bugünümüze kadar gelmiş. Şöyle önünde canlı işlek bir trafik var. Alt katını restoran olarak işletiyorlar. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this been the happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Evet, şehrin her noktasından kiliseyi görebiliyoruz. I can't be too sure, but one day I'll be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Gördüğünüz gibi her yer işlemeli, bol bol süslemeli, bol bol sanat içeriyor. Şu gördüğünüz binanın manzarası bile buradan baktığınızda çok hoş. Evet arkadaşlar, şimdi nehir kenarına doğru gideceğiz. Oradaki manzaraları da göreceğiz. Oradan sonra da yatay otele gitmeye çalışacağız. Ancak hava ve ışık çok müsait değil. Sizlerden bunun için gerçekten özür dilerim. Evet, yine tarihi bir bina karşımıza çıktı. Böyle taşlı kaldırımlı sokakları çok seviyorum. Hem tarihi hem de modern yapılar, ikisi bir arada. Evet, şu an buradan Tuna Nehri'ne doğru yürüyoruz. Şu an biz eski Ulm'dayız ve karşısı yeni Ulm, yeni yerleşim yeri. İkisini ayıran nokta Tuna Nehri. Burada da Tuna Nehri akıyor. Evet, o zaman ne yapıyoruz? Tuna Nehri'nin kenarında olduğumuza göre Tuna Nehri akmam diyor. Çok güzel şehir arkadaşlar. Muhakkak imkanı olan arkadaşlar muhakkak gelsin. Evet, gelip yaşayıp görsün. Hem tarihi hem de modern dokuların hepsi bir arada. Tuna Nehri'nin de içerisinden geçiyor olması çok güzel bir atmosfer oluşturuyor. Evet, Tuna Nehri manzarasıyla muhteşem bir atmosfer yaşıyoruz şu an. Evet. Bağıra bağıra Tuna Nehri türküsünü söylemek istiyorum şu anda. All you want to do is run. Hear me out, hear me out. Tuna Nehri bu kanaldan akıyor ve taşma riskinden dolayı yükseldiği zaman bence kapakları açıyorlar. Buraya da suların girdiğini düşünüyorum ben. Şu şekilde etrafında tarihi eski evler var. Güzel kafeler, kafeteryalar da var. Hatta az ileride yine bir kebap dükkanı gördük. Bu şehirde de çok fazla Türk yaşıyor. Almanya'nın her noktasında, her köyünde mutlaka Türk görebiliyoruz. Tuna Nehri biliyorsunuz ki Almanya'nın en kuzeyinden doğuyor. İşte Türkiye'ye kadar, Karadeniz'e kadar uzanıp sonrasında Karadeniz'e dökülüyor. Birçok Avrupa ülkesinden akarak geçiyor.
Damla Nehri çok güçlü ve büyük bir nehir olduğu için bu şekilde şehrin arasına da suyu salmışlar. Evlerin arasından sular geçiş yapıyor. Evet, burada küçük bir balıkçı kasabası da varmış. Küçük mini Venedik'e de benzetiyorlar. Eğer vaktimiz kalır gidebilirsek çekeceğiz, hep birlikte gezip göreceğiz. Evet, burası da arkadaşlar asimetrik bir otel. Eğik otel denmez. Biz aslında Eğik Oteli arıyoruz. Ancak burası asimetrik otel. Eğik değil. Bakalım içeri giriş var mı yok mu öğreneceğiz şimdi. Mimari falan yani çok hoş. Her zamanki gibi. Çok güzel. Arkadaşlar buradaki manzara müthiş ya. Ancak maalesef hava karardığı için göremiyoruz. Evlerin arasında şöyle bir nehir akıyor arkadaşlar. Köprü var. Şöyle bir manzara. Müthiş. Bunun arasından şöyle muazzam bir şehir. Muazzam bir atmosfer. Şu an sokakların içinde geziyoruz. Sokakların içinde de şu şekilde devam ediyor. Şu an gündüz olmadığı için çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Eğik evi bulduk. Burasıymış. Ya resmen çok ilginç ya. Harry Potter evreninde gibi hissediyorum kendimi. Şu sokaklarda gezerken. Burası şu anda otel olarak kullanılıyor. Halihazırda. Yani müthiş. Şu tarihi binaların arasında modern ancak çok estetik mimariyle yapılmış evler var. Buraya hayran kaldım arkadaşlar. Gerçekten favori şehirlerimden biri oldu herhalde şu anda. Almanya'da gezdiğim şehirler arasında. Burasının atmosferi bambaşka hissettiriyor insana. It's getting hard to talk to you and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Arkadaşlar gerçekten özür dilerim. Bu kadar güzel bir şehri sizlere çekememenin ızdırabını yaşıyorum şu anda. Şurada bir anahtar görüyorsunuz arkadaşlar. Bu ışık daha önce böyle gösteriyor. Çatıdan aşağıya bir ip sarkıtıp oraya da bir anahtar asmışlar. Muhakkak bir manası vardır diye düşünüyorum. Otelin Eğik Otel adını almasının sebebi gördüğünüz gibi dışarıya doğru şu şekilde gelmesi. Eğik gelmesi. Güzel bir duruşu, güzel bir görünüşü var. Şu şekilde nehrin kenarında. Karşı kısmında şu şekilde el sanatları yapım atölyesi var. Burada Albert Einstein'ın figürleri var. Bir sürü el yapımı. Einstein'a ait bir şeyler almak istiyorduk fakat dükkan kapalı. Evet. 2. ayın 29'una kadar. Geldiğimiz yoldan geri döneceğiz. Şu şekilde size de yolu da göstermiş olayım. Şöyle bir manzaramız var. Şöyle bir aralıktan geçiyoruz. Burası işlek bir aralık bu arada. Yani çok fazla insan tarafından kullanılıyor devamlı. Buradan nehrin kenarına doğru ilerliyorsunuz. Buradan yine bu şekilde göstereyim size. Yani şehre bayıldım ya. Hani çok fantastik bir şehir. Yani her anlamda. Modernlik anlamında da fantastik. Uç noktalarda modernlik var çünkü. Sanki bir uzay çağı gibi veya işte 2040'lar, 2050'leri anlatan bir tarzı var. Diğer yarısı da 1800'lere gidiyor resmen. 1700'lere falan gidiyor yani. Şu şekilde yürürken şuraya bakın. Şu yapılara bakın. Güzel bir şehir. Şimdi buradan da Tuna Nehri'ne çıkıyorsunuz. Karşı tarafta bak modern binalar var mesela. Burası arkadaşlar Yeni Ulm diye geçiyor. Bizim olduğumuz bu tarafta Eski Ulm olarak geçiyor. Şimdi buradan binaların yapısından şunu anlayabilirsiniz. Şimdi bakın. Bu ortalayayım şurayı. Şimdi ortaladığım zaman şurada yeni binaların olduğunu görebilirsiniz. Bu tarafa doğru geldiğimizde görüyorsunuz yapıları. Eskiye dönük yapılar oluşuyor. Ben buraya haritadan bakmadım. Videodan sonra muhakkak haritadan da bakacağım. Durduğu konumu çok merak ediyorum. Bu şehre geldikten sonra yani bilmiyorum kendi adıma 33 yaşındayım. 33 yıldır gezdiğim birçok yer oldu. Yani
tabii ki de bir gezgin kadar gezmemişimdir ama bir şehir olarak yaşanılabilecek şehirler arasında yani Ulm benim böyle ilk 10 listeme girmeye başladı diyebilirim size. Yani şu anki manzara da müthiş. Ve ilk defa bir şehre geldiğimde fotoğrafçı olmak istedim ya. Yani çok ilginç şeyler gördük. Yani umarım sizlere de gösterebilmişizdir. Evet arkadaşlar, Ulm gezisinin de sonuna geldik. Yani bugün söyleyebilecek çok şey var aslında. Söyleyebileceğim o kadar çok şey var ki. Ya biz biraz geç kaldık bugün buraya gelmekte. O yüzden havayı erken karartmak zorunda kaldık. Yani 3.30 geçti. 4.45 gibi de Almanya'da hava kararıyor. Gün batıyor daha doğrusu. Evet. Ve hava kararmaya başlıyor. Yapabildiğimiz kadar çekim yapmaya çalıştık. Sizlerden de bu anlamda özür dileriz. İlk defa bir şehre gelip bu kadar fotoğrafçı olmak istedim. Yani bir fotoğraf makinemin olmasını istedim. Gerçekten o anlamda çok güzel bir şey. İmkanı olan arkadaşların kesinlikle ama kesinlikle bu şehri bir kere ziyaret etmelerini isterim. Fantastik bir şehir. Modern anlamda da çok fantastik. Eski çağa göre de çok fantastik bir şehir. Yani yapıları muazzam. Katedral miydi orası? Evet, orası da gerçekten çok güzeldi. Çünkü burası çok eski tarihe dayanıyor. Almanya'nın çok eski şehir merkezlerinden biri. Ve içerisinden Tuna Nehri'nin geçiyor olması çok güzel bir ortam oluşturuyor. Aynen. Zaten eskiden de insanlar su kanallarını, su kenarlarını, nehir kenarlarını tercih etmelerinin sebebi işte tüm geçim kaynağını, hayatın sudan ibaret olduğunu görebiliyoruz. O yüzden su kanallarını tercih ediyorlar. Burada da Tuna Nehri'nin kenarında oluşmuş eski Ulm şehri var. Çok güzel. İnşallah size de yansıtabilmişizdir. Güzel çekimler ortaya çıkmıştır diye düşünüyoruz ama geç kaldık. Daha bence gezilecek birçok noktası var. Mesela güzel bir köy vardı. Oraya gidemedik. Evet. İnşallah bir dahakine kısmet diyelim. İnşallah diyelim. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.